Merhaba dostlar. Bugün Göbeklitepe'yi konuşmak istedik. Malum Anadolu'da, Urfa'da 1980'lerde bulunan bir taş parçası müzeye bırakılıyor. Ve burada görevli olan Klaus Schmidt adında bir arkeolog bu taş parçasını bulduktan sonra Göbeklitepe'nin varlığını fark ediyor ve buna ulaşıyor. Ondan sonra bu buluş, bunu keşfetmemiz milattan önce 12 bin, 13 bin, 14 bin, 15 bine kadar gittiğini, Urfa bölgesinin çok önemli bir bölge olduğunu, sonra arkasından Karahantepe vesaire bir sürü taş tepeler deniyor şimdi. Bu bölgenin ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor. Bugünkü bildiğimiz kurgan ortaya çıkıyor. Biz Göbeklitepe'nin, daha doğrusu Göbeklitepe'yi yapan insanların o gün neler düşündüğünü, bugünkü insandan nasıl farkları olduğunu, nasıl farklı düşündüklerini ve burayı ne için yaptıklarını biraz tartışalım istiyoruz Kıvanç'la. Bugünkü mevzumuz kısaca bu. Bizim buradaki bakış açımız buradan oraya değil de sanki oradan buraya bakmak gibi olacak. Oradaki animistik insanların nasıl bakış açısı olduğu, o tarihte yaşayan insanların ne düşündüğü, nasıl yaptığı. Bununla alakalı bir düşüncemiz var. Bununla alakalı bir öngörülerimiz var. Bunları konuşmak istiyoruz. Hoş geldin Kıvanç, merhaba. Hoş bulduk. Böyle bir girizgah olsun. Bundan sonra sen ne düşünüyorsun bu Evet, konuda? şimdi oradan başlayalım. Daha sonra da ilerideki bir videoda da Göbektepe'nin kendisindeki sembolleri inceleriz. Yapıların biçimlerini inceleriz. Ama dediğin gibi önemli olan buradan oraya ve oradan buraya olan düşünme farkı. Şimdi aslında seninle birlikte o döneme gidelim birlikte bir. Yani animistik döneme gidelim ve insanların kendini doğada bir bütün ve doğanın parçası olarak hissederek sezgilerini kullandığı zamana bakalım. Baş Orada burada önemli olan insan için animizmle ilgili farklı. küçük bir tarif yapsak önce ne dersin bu konuyla alakalı? Hani canlandırıcı. Tabii. Bu Tabii. Canlandırıcılık. Yani animistik düşünce yapısı doğadaki her şeyin canlı olduğunu ve ruhu olduğuna inanır. Ve insan kendini bu canlılığın bir bütünün parçası olarak görür. her şey eşit. O yüzden Bir şey bir şeyin her şey üstünde değil. Her eşittir. şey Her aynı. Yani bir şeyde taşla bir insan aynı derecede. Bu bakış açısı. yani her şeyde bir can vardır. Her şeyde bir ruhani bir yön vardır. Daha doğrusu animistik insan için yaşam her şeydir. Bir bütündür ve her yerine dağılmıştır. Değişik şekiller almıştır ama hepsi yaşamın farklı bir görünümünden ibarettir. Bu yüzden de yaşamı algılayış biçimi bizim algılayış biçimimiz gibi değildir. Duyumsamaları da öyle değildir. Yaşamın içinde, doğanın içindeki her tür dönüşümden etkilendiklerinin bilincinde olarak yaşarlar. Şimdiki insan öyle değil. Daha böyle beton binalar, çelik binaların içinde elektrik sistemleri ve onların yarattığı manyetik alanların içinde yaşıyoruz ki bunun sağlığımıza olan etkileri var. İleride konuşacağız. Dolayısıyla farklı bir yapının içindeyiz ve biz daha çok şu anda zihnimizle hareket ediyoruz. Yani bilimsel metotlar, teknoloji olsun, birçok şey olsun bizim zihnimizle ürettiğimiz şeyler. Animistik insan yaşamıyla üretiyordu, davranışlarıyla, hareketleriyle, kendi yaşamın içine kattığı ve yaşamı değiştiriş biçimiyle hareket ediyordu. Dolayısıyla bizim gibi değildi. Biz şimdi kendi başımıza doğaya bile gitsek elimizde yok telefon olur, yok bir şey olur. Yani biz o durumu kendimizde tam olarak görselleştiremeyiz. Her zaman aklımızla yaklaşırız doğaya. Onu tanımlamak ve anlamlandırmak isteriz. Onu hissetmek istemeyiz. Zaten sorun buradan kaynaklanıyor. Tanımlamaya çalıştığın şeyle hissetmeye çalışmak arasındaki fark. Yani sen bir ağacı tanımlarsın. Bu erik ağacı, bu kiraz ağacı, bu zeytin ağacı dersin. İyi, çok güzel. Ama o bunu tanımlamıyordu. Ona isim vermiyordu. Onu seziyordu, hissediyordu, ona dokunuyordu. Ve ağaca dokunmak çok ayrı bir şeydir. Onda akan yaşamı hissedebilmek. Kalp atımı gibi bir atım vardır ağaçların içinde. Bununla birleştiği zaman insan daha farklı şeyler sezmeye başlıyor. Daha aklıyla bir şeyleri biçim vermek değil, akışın kendinin içinde olduğunu bilmek bu. Akışla bir olmak aslında bu bir anlamda. Dolayısıyla animistik insanla şimdiki insan arasında çok büyük bir fark var. Bu andan geriye baktığımızda mesela şey düşünüyoruz. Yani teknoloji yok, hiçbir şey yok. Affedersiniz, tuvalet yok. Yıkanmak için bir şey yok gibi bakıyoruz biz
konuya. Artık interneti, elektriği geçtim yani. Artı üstü ateş yakıp başında oturuyorlar mağarada diye bakıyoruz konuya. Ama onlar o zaman doğanın içindeki bütün canlılar gibi kendilerine bir yaşam alanı yaratmış ve bu yaşam alanının içinde doğayla birlikte akabiliyorlardı. Duyumsamaları doğanın kendisine aitti. Doğadaki her değişimi seziyorlardı. Şu an biz hiçbir şey sezmiyoruz. Sadece tanımlıyoruz, anlamlı kılmaya çalışıyoruz, aklımıza uymasını bekliyoruz. Bilimsel olarak ortaya çıkarttığımız metotlara ve tekniklere doğanın uymasını bekliyoruz. Matematiğin doğayı tanımlamasına mecbur kılmaya çalışıyoruz. Her şeyi bilimsel olarak ispatlama derdindeyiz ve bununla anlamlı kılmaya çalışıyoruz. Ama bilim ve bilimsel olan şeylerin hepsi zihinseldir. Yaşam çok başka bir şeydir. Yaşam daha akışkandır. Yaşam daha iç içeliği gerektirir. Birbirleriyle etkileşimi gerektirir. Aslında bizde bunun karşılığı bir nevi empati. İnsan iki insanın birbirleriyle empati kurması gibi ya da sokakta gördüğün bir kediyle aç kalmış bir köpekle empati kurduğunda onun için üzülürkenki gibi o zamanki insan her şeyle bu empatiyi kuruyordu. Bir empati yumağıydı. Dolayısıyla her yerden akan hem duyguları hem ışığı hem de dalgaları bilebiliyordu o zaman insanlar. İnsanın gördüğü ya da hissettiği şey şimdiki insanın doğaya baktığı şey değildi animistik insandaki. Animistik insan farklı duyumsuyordu her şeyi. O yüzden animizm zaten animizm konuşması gibi oldu bu ama biraz ama burada önemli olan o dönem Göbekli Tepe'nin yapıldığı dönemdeki insanların nasıl insanlar olduğunu doğru anlamamız gerekiyor. O insanları biz buradan baktığımızda Şırtaş'ı buradan oraya taşımışlar. İşte bunlar biliyorsun avcı toplayıcı zaman daha buğday aslında o zaman daha evcilleştirilmemiş durumda. Buğday aslında yok. Yani yerleşik topluma geçme durumunda tarımsal kültür yok da. Çünkü tarımsal kültür yerleşik toplumu yarattı. İşte daha sonradan zaten sermaye gibi bir sürü görüşler ondan sonrasında var. O dönemde sadece bulduğun ya da avlayabildiğinle varsın. Tabii Yani ki. daha böyle mağara Ağacın kültürü meyvesi var. Hadi bu zannedilen bir ağacın zaman. meyvesinden yiyelim. Zamanı gelmiş. Hayvan var, Gidelim balık hayvan var. avlayalım, Atlayalım hayvan onu yiyelim. avlayalım. Evet bu şekilde. Aynen öyle. Yani zaten şeydir, insanlık açısından en büyük devrim bu buğdayın ehlileştirilmesidir. Yani buğdayı Tabii. ehlileştirdiğin anda işte kazma lazım, kürek lazım, toprağı işlemek lazım, ondan sonra sulamak lazım vesaire. Lazım olur lazım, bir sürü şey lazım. Bu lazım olan her şeyin saklanması için yine bir yer lazım. Ne lazım? Ev lazım. İşte barınmak lazım, çiftlik lazım. Burada sadece buğdayla geçinemezsin. Bazı hayvanların ehlileştirilip seninle beraber orada yaşayıp sana fayda sunması lazım. Gibi gibi bir şeyler. Ama bunların en başlangıç noktası, ilk çıktığı nokta buğdayın evcilleştirilmesi ve üretilir hale getirilebilmesi. Ondan sonra Evet, zaten sulama sorununun halledilmesi. tabii ondan sonra zaten yerleşik topluma geçiliyor. Madde, eşya, mülkiyet kavramları gibi her şey bundan sonra çıkıyor. Ama ondan önceki insanlar işte bugün işte şu ağaçlar meyve verdi. Gidelim o ağaçların meyvesinden yiyelim. İşte ölmüş hayvan bulduk. Kemiğini kıralım, içindeki iliği yiyelim. Yani ne bulursa işte avcı toplayıcı denmesindeki sebep bu. İşte öldürelim hayvanları, onları yiyelim. Bu yani başka bir şey yok ve bu ondan sonra nereye evrildi? Yani bu Göbekli gibi bir yer yapmak, bu animist insanların e, durup durduk yerde nereden akıllarına geldi? Hani madem oradan buraya bakacağız, şimdi bunu düşünmemiz lazım, bunu irdelememiz lazım. Demek ki bunlar benim bakış açım. Ben bunu söyleyeyim, sen oradan devam et dostum. E, Demek ki bunlar Göbekli olduğu bölgede, bu yerde, bahsettiğimiz gibi Anadolu toprakları, bugünkü Anadolu toprakları dediğimiz yerde ne fark ettiler de bunları burada yapmaya karar verdiler. Mesela Irak'ta yapmadılar, Arap Yarımadası'nda yapmadılar, ne bileyim Orta Asya'da yapmadılar da ne vardı da bunu burada yapmaya karar verdiler. Burada ne anlatmaya çalıştılar? Burada bunları yapmalarını destekleyen bir şey mi vardı? Ne bileyim mesela Trakya'da yapmadılar da Avrupa'da yapmadılar da niye burada yaptılar? İnsan o zaman burada varsa orada da var. Yani tamam insanlığın doğduğu yer Afrika diye söyleniyor. Fakat her yerde var insan. Ama burada niye özellikle? Ve burada öyle bir örgü var ki Göbektepe bulunduktan sonra Taştepeler adını veriyor. Yani kaç bölgede daha bir sürü bir şey çıktı bu bölgede. Çok yani tarihi olarak çok geniş bir bölge. Göbeklitepe'den daha eskisi bulundu. Karahantepe bulundu. Onu da konuşacağız.
Yani ne vardı da burada oraya doğru bir öykünüldü, oraya doğru bir şey yapıldı. Orada bunu yapma ihtiyacı hissettiler diye ben sana topu bir de buradan atayım. İşte zaten Göbekli Tepe'nin tam yapısını ve yapısının içerdiği şeyleri konuşmadan önce bir temel olarak oturtulması gereken düşüncelerden birine değindin aslında. Neden burası? Burada bakış açısı şu olmalı. Şimdi dünyayı düşünelim o dönemde. Diyelim ki dünya üzerinde canlılık olarak 300 bin 500 bin insan olsun en fazla kabadayı. Yani o kadar çok fazla sayıda insan yoktu biliyorsun. Bunlar sadece sulak alanlarda yerleşmişlerdi. Yani zaten besin kaynaklarının bol olduğu, tatlı suyun olduğu, av hayvanının olduğu yerlerde yaşıyorlardı. Ama bunların birçoğunda birbirleriyle hiçbir etkileşim olmadığı halde aynı bilgiler gelişti. Zaten animizmde, şamanizmde hep bunu görürüz. Etkileşmeyen toplumlar aynı şeyi anlattığını görüyoruz. Aynı seremoniler var, aynı ikonografi var. E, hierofaniler bile neredeyse aynıdır bu toplumlarda. İşte bunu buradaki insan değerlendirirken şöyle düşünüyor. Ama buradan buraya gitmek mümkün değildi. Nasıl ikisi de aynı deseni çizmiş? Anlatabiliyor muyum? Hep zihinsel bakıyoruz. Halbuki ikisi de aynı deseni çizerken ikisi de aynı deneyimden geçiyordu ve o deneyimin getirdiği sembolizm zaten aynı. Herkes için aynı. Her insan için ayrı. Nerede olduğundan bağımsız bir şekilde. Çünkü doğanın yapısının getirdiği bazı şekiller var. Bu şekiller aslında bir dinamiği ifade ediyor. Sen o dinamiği yaşadığın zaman onu bir şekle büründürmek istersen öyle çiziyorsun. Dinamiği anlatmak için çiziyorsun sen bunu. Şimdi doğanın her yerde yayılmış bir hali var ama doğa her yerde eşit yayılmamış. Doğanın enerjisi, gücü. Bazı yerde daha ince, bazı yerde daha kalın. Bazı yerde daha katmanlı bir yapıda. Bazı yerde de doğanın içinde delikler var. Yani doğanın bir zemini olduğunu varsay, bir de üstü olduğunu varsay. Bazı yerler zeminle üst arasında geçişe izin veriyor, bazı yerler vermiyor. Bu yüzden oradaki insanlar bunu yapmayı düşünmediler. Sadece oradaki insanların bunu yapmaya imkanı vardı. Doğru bakış açısı. Hepsi düşünmek istedi. Aslında hepsi buna deniyordu. Dünyanın üzerinde birçok yerde denendi. Aslında Göbekli Tepe gibi birkaç yer daha var dünyada. Daha bulunmadı. Bir tek Göbekli Tepe yok. Ama Göbekli Tepe'yi bulduk biz. Şu an bizim önümüze bu geldi. Anadolu coğrafyasının içindeki enerjinin aktığı, Anadolu coğrafyasının gücünün geldiği delik orası aslında. Onu daha sonraki videoda işleyeceğiz. Şimdi dolayısıyla dünyanın üzerinde her yerde benzer deneyimden geçen insanlar var. Bu deneyimi nasıl sağlıyorlar? Zaten o deneyimin kendisi bunlar. Yani o insanlar bizim gibi değil ki. O insanlar zaten doğanın içinde akıyorlar. Bu akışın içinde zaten hissediyorlar Yani bunu. fiş prize Hepsi. takılı yaşıyorlar değil mi? Evet, Yani fiş, evet, devamlı, prize tam devamlı doğru bir tabir. elektrikle birler yani. O fişi besleyen elektrik, yani o cihazı besleyen elektrikle Aynen devamlı öyle. birler yani. Ama bu O şekildeler yani. içinde yaşadıkları için onlar için tuhaf değil. Atıyorum Sibirya'daki biriyle Avustralya'daki bir aborjin arasında bir fark o yüzden olmuyor. Şamanistik açıdan da. Çünkü aynı deneyimi yaşamak zorunda çünkü aynı şeye bakıyor. Baktığı şey aynı. Sen farklı bir şekilde ele alabilirsin ama temeldeki bilgiyi değiştiremezsin. Aynı şeye bakıyorsan. Benzer bir anlatım tarzı içine girersin. İşte Göbektepe'nin olduğu kısım, bütün o alanın hepsi doğanın katmansal açıdan yapısı farklı orada. O yüzden oradaki insanlar aynı diğerleriyle deneyimden geçerken orada derinleşebilme şansını buldular. Bunu da zaten bu konuşmanın devamında anlatacağız. Yani o derinleşme neler getirdi o insana. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şu var. Biraz evvel dedin ya mülkiyet kavramı. O zamanki insanla bu zamanki insanı ayıran en önemli konulardan biri de bu mülkiyet. Mülkiyet işin içine girdiği zaman yerleşik hayatla birlikte üretim ekonomik bir sistemin en basit halini doğurdu. Ama üretimde biliyorsun artı üretim yani ürünün fazlasının birikmesi durumu, bunun paylaşım şekli gibi şeyler girdiği zaman mülkiyet kavramları daha önemli hale geldi. O andan beridir insanoğlu hayatını sahip oldukları üzerinden tanımlıyor. O zamanki insan ise sahip olmadıklarıyla tanımlıyor kendini. Bu da direkt olarak bakış açısını değiştiriyor. Aynen öyle. Bizim orayı anlamamız çok zor o yüzden.
Buradan. Çünkü biz hep şunu aldık, bunu verdik. Hiçbir şey olmasa çocuğuna bile sahip olduğunu düşünüyorsun. Eşine sahip olduğunu düşünüyorsun. İşine sahip olduğunu düşünüyorsun. Yaşamın senin için olduğunu düşünüyorsun. Yaşama da sahip olduğunu düşünüyorsun. Yaşamın bir parçası olarak kendini görmüyorsun. Kendini yaşamın odak noktası olarak görüyorsun. Bu da diğer bir düşünce farklı. Onlar yaşamın odak noktası değildi. Yaşamın içindeki bir bütünlüğün parçasıydı. Bunu hissediyorlardı. Bunu geriye bıraktıkları sembolik anlatımlardan ya da şeylerden anlıyoruz. O deneyimi yaşayan insanlar anlıyor yani. Dolayısıyla bunu yaşayabilen bir insana sen buradan bakarak tanımlayamazsın. Ama oradan bakarak da burayı tanımlayamazsın. O insan için de burası çok anlamsız. Buradaki yaptığımız davranışlar çok anlamsız. Kendimizi inanılmaz bir kısır döngünün içine sokuyoruz. Sürekli sahip olup daha fazla sahip olmaya çalışıyoruz ve bu kısır döngünün içinde bize bunu sağlayanları besliyoruz sadece. Bu teker dönüyor ama arabayı başkası kullanıyor. Biz sadece o tekerin altına yapışan çamur oluyoruz bir anlamda. Aynen öyle. O zamanlarki insanlarda bu yoktu ama. O zamanlarki insan bir bütün olarak davranmayı becerebiliyorlardı. Bu bütünlüğü yaşayabiliyorlardı. Bunu sezebiliyorlardı, hissedebiliyorlardı ve birbirleriyle kurdukları empati doğanın üzerindendi. Bu çok önemli. Biz şimdi biriyle empati kurabilmemiz için onunla yaşamsal alanımızın yakın bir çevresinde karşılaşmak zorundayız. Onu bizim yaşam çemberimizin içinde görmek zorundayız. O zamanlarki insanlar ama biriyle etkileştiğinde doğanın üzerinden etkileştiği için dünyanın herhangi yerindeki biriyle etkileşebiliyorlardı. Yani o zamanlarki insan şimdiki insandan farklı olarak şimdi biz nasıl telefonla etkileşim kuruyoruz ve frekans üzerinden bağlıyız. O zamanlarki insan da yaşam üzerinden, doğa üzerinden birbirine bağlıydı ve bunun üzerinden bağlantı kurabiliyorlardı. Birbirlerini aslında bir anlamda sezebiliyorlardı. Doğanın filtresi üzerinden. Çünkü sonuçta hep bir filtreden birbirimizle iletişim kuruyoruz. Dolayısıyla oraya baktığımızda tamamen başka şeyler görüyoruz farkında olduğun gibi. Bizim bunu doğru bir şekilde idrak edebilmemiz lazım ki Göbekli Tepe'yi anlamlı kılalım. Çünkü Göbekli Tepe'ye baktığımızda ütopik bir sürü şey konuşmaya çalışıyoruz. Halbuki burada zaten olan, buranın parçası olan, buraya ait olduğumuz bir dinamiğin uzanımı o. Ve biz bunu görmek istemiyoruz. Zihnimizde tanım yapıp olmadık şeylerde cevap arıyoruz. Halbuki burada bunun cevabı var ve burada bu Göbekli Tepe'deki durumu deneyimleyen insanlar var şu an dünyada. Ama kimse onları dinlemek istemiyor. O deneyim çizgisinden geçenler var. Orada ne olduğunu biliyorlar ve oradaki durumun aslında dünyadaki bilgi eksikliğini ne kadar iyi gösterdiğini de anlıyorlar. Çünkü bilgi ne olursa olsun, ne yönden olursa olsun bütünleştikçe anlam kazanır. Nasıl ki bilimsel bilgi bir yöndür, neyin? Maddenin bilgisidir. Dinsel bilgi ruhun bilgisidir. Bir de yaşamın bilgisi vardır. Dolayısıyla birleştirdiğin zaman aslında anlamlı olacak bir puzzle bu. Puzzle'ın bir parçasını daha değerli görmemek gerekiyor. Sanırım genel olarak o Aşağı dönemin yukarı insanını biraz aşağı yukarı insanla ilgili toparladım. şeyi anladık. Yani burada şu çıkıyor ortaya. Günümüz insanı kendini merkeze koymuş, kendi filminin başrol oyuncusu. O günkü filmde de hiç başrol, herkes figüran. Yani herkes bir paydanın ortağı. O şekilde bir bakış açısı var. Tabii oradan buraya bakınca burası anlaşılmaz, buradan oraya bakınca da orası anlaşılmaz. Doğru olan budur. Ve oradaki enerji algılaması, bizim şimdi algıladığımız enerjinin algılanmasıyla da taban tabana zıt ve farklı. Onun için biz Aynen öyle. doğadaki bazı şeylerin farkında değiliz. Yani bu farkındalığı farklı olan insanların yaptığı bir yer burası. Kısaca böyle özetleyelim. Göbektepe videomuzun 1. bölümünün sonuna geldik. Çektiğimiz videoları takip etmek istiyorsanız abone olup hatırlat butonuna basmayı unutmayın. Sürçülisan ettiysek affola. Bunun 2. bölümünde görüşmek üzere dostlar. Görüşmek üzere.